Şimdi küçük bir test yapacağız dostlar. Hiçbir şey konuşmayacağım ve sadece 3 farklı duruş sergileyeceğim. Üçünün arasındaki farkı yorumlamanızı istiyorum. Acaba sizin üzerinizde bu duruş şekilleri nasıl bir izlenim yarattı? Her bir duruş şekli sizde nasıl bir izlenim uyandırdı? Hangisinin gereksiz özgüvene, mağrur bir duruşa sahip olduğunu anladınız? Ya da hangisinin özgüveni eksik bir duruş olduğunu fark ettiniz? Ya da hangi duruş şeklinin özgüvene sahip olduğunu fark ettiniz? Benzer şekilde beden dilimizle karşı tarafa bir mesaj verdiğimiz gibi ses tonumuzu da veriyoruz. Şimdi de 2 farklı ses tonuyla bir şeyler bahsedeceğim. Aradaki farka bir bakın. Bugün dostlar özgüvenle ilgili çok güzel konulara beraber değineceğiz. Bugün dostlar özgüvenle ilgili çok güzel konulara beraber değineceğiz. Peki bu ses tonları sizde nasıl bir izlenim uyandırdı? Sürekli yere bakmak, sağa sola bakmak, göz teması kurmamak. Ya ben kendi ses tonuma tahammül edemiyorum ki. İnsanlar nasıl tahammül etsin? Bu yüzden sevgili dostlar, beden dilimiz ve ses tonumuz hiçbir şeyi ifade etmeden bile karşı tarafa bir mesaj veriyor özgüvenimizle ilgili. Tabii şunu çok iyi bilmek gerekiyor ki, dünyanın en karizmatik ve güçlü özgüvene sahip olan insanları çok yakışıklı, mükemmel koşullara sahip olan değildir. Kendi özbenliğini kabul eden kişilerdir. Bu dünyada sadece söz sahibi insanların belirli bir gruba ait insanlarmış gibi olduğu bir algıya sahibiz. Yani zenginse, bir kariyere sahipse ya da yüksek öğrenim almışsa gibi. Bu yüzden kendimizi biz başkalaştırıyoruz. Aslında bir anlamda yaratıcımızın gözleriyle bu dünyaya bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Bizim sahip olduğumuz maddi değerler ya da kariyerimiz onu ne kadar etkiler? Onun için ne kadar önemlidir? Şöyle düşünecek olursak, yeryüzündeki yerimize bakacak olursak, insanlar sahip olduğu şeylere bakıyorlar ve bir mağrurluğa sahip oluyorlar. Ve o gereksiz özgüveni gösteriyorlar. Ve çoğu kişi de bunlara sahip olmadığı için kendilerini yetersiz görüyor. Kendi kabuklarına çekiliyorlar. Kendilerini ifade edemiyorlar. Peki şöyle bir evrendeki yerimize bakacak olursak ne görüyorsunuz? Evrende yüz milyarlarca galaksinin olduğu söyleniyor. Ve yüz milyarlarca yıldızı barındıran gök adalarda yüz milyarlarca yıldız var. Ve herhangi bir gök adanın içerisindeki yüz milyarlarca yıldızın herhangi bir tanesidir dünyamız. Ve onun içerisinde 8 milyar insan var. Ve onun içerisinde o insanın kariyeri vesairesi var. Yani ne kadar komik ve küçük bir noktadayız, öyle değil mi? Sahip olduğumuz şeyler evrende ne kadar yer kaplıyor? Maddi değerlerimiz. Fakat içindekilerimiz o kadar değerlidir ki işte onu dünyalara sığdıramazsınız. Ve yaratıcımız da içimizdeki o değerlere bakıyor. Fakat biz ne yapıyoruz? İçimizdeki şeyleri güçlendirmek ve artırmaktansa gözle görülenleri artırmaya çalışıyoruz. Özgüvene sahip olmak istiyorsak öncelikle şunu çok iyi bilmeliyiz dostlar. Hepimiz bir anne babadan geldiğimize inanıyoruz değil mi? Hepimiz kardeşsek öyleyse. Dünyada kimse kimseden üstün değildir. Eğer birilerinin karşısında böyle duruyorsa öyle olmayı tercih ettiği içindir. Kimse kimseye böyle yapmak zorunda değil ama saygı duymak zorunda. Şöyle bir gerçek var ki sevgili dostum, insanlar kendilerinden aşağı gördükleri insanlara mesafe koyarlar fakat kendileriyle aynı seviyede gördükleri kişilerle işbirliğinde bulunurlar. Yani sevgili dostum, önce kendi özbenliğinizi siz kabul etmelisiniz, siz sevmelisiniz. Sen kendini nasıl görüyorsan unutma ki genel olarak insanlar da seni öyle görecekler. Kendinizi nasıl sunduğunuz çok önemli. Size bir soru sormak istiyorum. Sizce hangi kahve daha değerli görünüyor? Her birinin içindeki kahve aynı fakat sunumu nasıl bir izlenim uyandırıyor? Belki de plastik kap içerisindeki kahve çok daha değerli bir kahve. Ama hangisi daha değerli görünüyor? Yani içinizde çok değerli şeyler olsa bile iyi bir özgüvene sahip değilseniz ve kendinizi iyi sunamazsanız hiçbir zaman değeriniz fark edilmeyecektir. Aynı kahveyi birileri 2 liraya satarken diğerleri 22 liraya satabiliyor.
sunum onların değerini inanılmaz derecede değiştiriyor. Şimdi bir çaycıda bu kahve için 22 lira isterlerse ne dersiniz? Olur mu canım dersiniz. Ama bir de öyle bir marka düşünün ki o mekana gidip havasını solurken bile düğünde çifte telli oynayan insanlara dağıtır gibi parayı dağıtırsınız. Oysa ki çok güzel kazıklanmışsınızdır. Birçok insan da böyledir. İçlerinde farklı bir şey yoktur ama kendilerine öyle sunarlar ki çok değerli bir şey var zannedersiniz ve aslında sizi çok güzel manipüle etmiş ve bir anlamda kazıklamışlardır. Peki öyleyse size bir soru sormak istiyorum. Kendinizi nasıl bir şekilde sunuyorsunuz? Kendi değerinizin farkında mısınız? Plastik bir bardakta mısınız yoksa böyle bir şeyde mi ya da çok daha değerli bir şeyde mi? Belki de bunun içinde dünyanın en değerli kahvesi var ama burada. Yani kendi değerlerimizin bilincinde olmalı ve kendimizi nasıl sunduğumuzu çok önemsemeliyiz. Bununla birlikte harika sunumu olan bir şeyin içinde çok kötü bir tatla da karşılaşabiliriz. Bu yüzden sadece sunum değil, içindekiler de çok önemli. Bazı kahve çekirdekleri gerçekten de çok iyidir değil mi? Bu yüzden içteki kişiliğimizi çok güzel beslemeliyiz. Bazı kişileri görmüşsünüzdür, müthiş bir ilk izlenim verirler ama bir konuşmaya başladıklarında gerçekten de içlerinde hiçbir şey olmadığını fark edersiniz. Bu yüzden özgüvene sahip olmak için içimizdekiler ve kendimizi nelerle beslediğimiz çok önemlidir. Kusura bakma ama dört duvar arasında 15 saat ekranın karşısında oyunlar oynayarak güçlü bir kişiye sahip olamazsın. Ya da aynı anda iki farklı kanalda dizi izleme kabiliyetinle de olacak bir şey değil. Ya da sabahtan akşama kadar çalışarak işlerinizi eve getirerek de bu olmayacak. O yüzden seni iyi bir değer haline getirecek, kendi kişiliğini besleyecek bir şeyler yapmalısın. Okumalı, izlemeli, düşünmeli, sorgulamalı, araştırmalısın. Zamanını boş şeylerle geçirmeni sağlayacak ne varsa onları yok etmelisin. Zamanını boş şeylerle geçirmeni sağlayacak, hatta seni geriye itecek her ne varsa, bir kişi ya da bir alışkanlık, onlardan uzaklaşmalısın. Özgüvenimizi yok eden unsurlardan birisi de bazen kendimize hiç merhamet etmiyor, kendimizi sürekli eleştiriyor ve her zaman her şeyden şikayetçi oluyoruz. Böyle bir tutuma sahip olma alışkanlığının bize hiçbir faydası olmayacak. Aynı zamanda kendi kendimize içeriden olumsuz düşünceler getiririz ya, hep iç sesimiz vardır bizimle konuşan. Onları keşfedin, o olumsuzluklar neler? Onların üzerine gidin ve onların yerine daha olumlu düşünceler koymaya çalışın. Diğer önemli noktalardan birisi olumlu yanlarınızı keşfedin. Bunun için hayatta başardığınız şeylerin listesini yapabilirsiniz. Her şeyden önce olumlu düşünmeli ve etrafınızda da pozitif insanlar bulundurmalısınız. Bazı insanlar vardı ki dünya yıkılmış, üzerlerine devrilmiş. Her zaman sorunlardan, problemlerden bahsederler. Hiç iyi yaşadıkları bir şey yoktur. Her şey inanılmaz derecede kötüdür. Suratlarının şekli bile acıların çocuğu Küçük Emrah modundadır. O tür kişilerden ve memnuniyetsiz, hiçbir şeyden zevk almayan, olumsuzluk abidesi insanlardan uzak durun. Tabii ki o tür kişilere yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız. O çok başka bir şey. Yardımlara ihtiyaç varsa onlarla beraber olacağız. Ama tüm hayatımızı onlarla geçirirsek kendimizi de hep yardıma muhtaç duruma getireceğiz, bunu unutmayın. Bir de öyle insanlar vardır ki sürekli eleştirirler. Hiç iyi bir şey yapmamışsınızdır onların karşısında. Onları etrafınızda bulundurmayın. Bu tür insanlar bizi demotive eder ve özgüven problemine sahip olmamızı sağlarlar. Gülümseyen, pozitif ve güzel alışkanlıklarıyla, güzel hedefleriyle ve sizi iyi şeylere teşvik edebilecek kişilerle birlikte olun. Sürekli her şeyi merak edin ve merak duygunuzu kaybetmeyin. Bu dünyada keşfedilmeye hazır o kadar güzel şeyler var ki dijital platformu işte bu güzel şeyler için kullanabilirsiniz. Kendinizden emin olun. Mutlaka yapmaktan zevk aldığınız ve başarılı olduğunuz bir şeyler vardır. Kendi kabiliyetinize ve becerilerinize, deneyimlerinize inanın. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Birilerinin yaptıkları sizi iyi bir şeye teşvik edebilir. Bu çok başka bir şey. Fakat karşılaştırma yapmak özgüveninizin zayıflamasına yol açar. Çok enteresan bir tecrübe sizinle paylaşmak istiyorum. Farkında olmayan iki farklı kişi birbirlerinin farklı taraflarını imreniyordu ve karşılaştırıyorlardı. Bu durum ikisini de ciddi anlamda olumsuz etkilemişti. Buradan şunu ifade etmek istiyorum.
aslında her ikisinin de birbirinden daha iyi olduğu bir taraf vardı. Bu yüzden kesinlikle ama kesinlikle kendinizle başkasını kıyaslamayın. Kendinizi karşılaştırmanız gereken tek kişi olmak istediğiniz kişidir. Sorumluluk almak çok önemlidir sevgili dostlar. Ve bu doğrultuda harekete geçmek. Kafanızda çınlayan ve sen hiçbir şey yapamazsın, başaramazsın diyen o iç ses var ya, onu duymazdan gelin. Hatta yok edin. Aynı zamanda bedeninizde barışık olun. Şöyle fit biri olmanıza gerek yok. Her nasıl görünürseniz görünün. Yeter ki aynaya baktığınızda gördüğünüz yansımadan memnuniyet duyun. Kendinizi sevin. Zayıf olduğunuz ve yetersiz olduğunuz konularda kendinizi geliştirin. Bu durum aslında kabul edilebilecek bir şey değil, geliştirebilecek bir şeydir. Zayıf olduğumuz bir taraf varsa bunları tahlil edebiliriz ve bununla ilgili kendimizi geliştirmek için çaba sarf edebiliriz. Kişisel gelişimin her noktasında kendinize bir şeyler katmaya ve geliştirmeye çalışın. Bol bol kitap okuyun, güzel içerikleri olan filmler veya belgeseller izleyin, gündemi takip edin. Ve en önemlisi kendinize iyi bir arkadaş olun. En yakın arkadaşınıza ve sevdiklerinize gösterdiğiniz anlayışı, saygıyı ve merhameti kendinizden esirgemeyin. Çünkü sahip olduğunuz değerli hazineniz kendinize duyduğunuz saygıdır. Öyleyse omuzlarınız arkada, başınız dik, hayata gülümseyin.